Pars savcının yazdığı iddianame ile Ceylin ani bir şok yaşadı. Yekta ise büyük bir zafer kazandığını sandı. Fakat işler Yekta'nın zannettiği gibi gerçekleşmeyecek. Geçtiğimiz bölümde peş peşe sağlam hamleler yapan ve sürekli gülücükler saçan Yekta için yolun sonu göründü diyebiliriz. İlk olarak Pars ve Ilgaz'ın ince planıyla başlayalım. Sonrasında ise Köstebeğin nasıl ortaya çıkacağını ve diğer önemli konulara değineceğiz. Bir yandan Yekta'nın hamleleri, diğer yandan basın ve medyanın baskılarıyla beraber iyice bunalan ve bir an önce iddianameyi yazması gerektiği söylenen Pars son kozunu oynadı ve işin içine Ilgaz'ı dahil etti. Şu an durumlar her ne kadar Ceylin açısından olumsuz gözükse de Pars ve Ilgaz'ın müthiş planıyla işlerin gidişatı tamamen değişecek. Böyle bir iddianame hazırlanmasının en önemli sebepleri ise Yekta'nın gazını almak, bir bakıma sus payı vermek ve kayırmacılık yapılıyor gibi bir durumun ortalığa yansımaması. Asıl önemli olan ise Ilgaz'ın elbette hazırlanan bu iddianamede çürüteceği konuların olması. Pars ve Ilgaz Yekta'ya büyük bir ters köşe yapmak ve asıl odak noktasını Ceylin'den Yekta'ya geçirmek için böyle bir plan hazırladılar. Hatta Pars mahkeme üzerinden Yekta'nın kurduğu tüm planları patlatabilir. Öte yandan Ceylin bir süre ortada yokken kimin kime nasıl davranacağına, oynanan oyunların perde arkasına bakacaklar. Bu nedenle Ceylin'in Pars ve Ilgaz'ın kurduğu bu plandan haberi olmayacak ve kısa bir süre olanlara anlam veremeyecek. Ancak özellikle Ilgaz'ın bu kadar rahat olması yeni bölüm için olumlu sinyaller verdi. Her şeyden önemlisi ise Ilgaz ve Pars'ın en büyük hedefi bu süreçte Köstebeği yakalamak. Peki Köstebek Niyazi nasıl yakalanacak? Şimdi gelelim bu konuya. Beklediğimiz gibi Ilgaz'ın delir kararttığına kimse inanmadı ve işin içine bir köstebek olduğu anlaşıldı. Fakat köstebeği bulmak için Köstebek Niyazi'den yardım alınıyor. Tabi Niyazi de hedefi şaşırtmak için tüm suçu Göksu'ya yükledi. Ancak Niyazi için geç de olsa yolun sonu geldi ki zaten artık bu durumun ortaya çıkması gerek. Mesela Ceylin katilin uzun saçlı biri olduğunu söylemişti ve herkes doğal olarak kadın bir şüpheli aradı. Mutlaka uzun saçlı bir erkeğin olabileceği ve Niyazi'nin de bu sıfata uyduğu birinin aklına gelecektir. Öte yandan Pars Niyazi'nin hareketlerinden kıllandı ve ondan şüphelendi. Aynı şekilde Ceylin de Niyazi'den şüphelenecek ve hem uzun saçlı olmasından dolayı hem de şampuan detayıyla beraber bu konuyu çözebilir. Önceki bölümlerde Ceylin'in birçok kez şampuan kokusu aldığı detayı gösterilmişti ve bu detayla ilgili yeni bir gelişme yaşanabilir. Bunun yanı sıra olay yerindeki sigaraları içen kişi de Niyazi'ydi ve Niyazi'nin olası bir sigara içme adını fark eden biri mutlaka çıkacaktır. Asıl önemli olan ise Niyazi'ye bu işi kimin yaptırdığı. Önceki videomuzda büyük ihtimalle Yekta'nın olayın içinde olduğunu söylemiştik ve az bir ihtimalle olsa Cüneyt ve Neva konusunu değerlendirmiştik. Özellikle Yekta'nın son bölümde oynadığı numaralar onun nasıl biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi ancak Yekta için yolun sonu gözüktü ve bu konuda şok edici sürpriz senaryolar bizi bekliyor. Şimdi kısaca bu konuya değinelim. Bir yandan Pars'a baskı yapan, Ceylin ve Ilgaz'ı köşeye sıkıştıran, bir yandan da Laçin ve Murat ilişkisini öğrenip Murat'ı zor duruma sokmayı başaran Yekta büyük şoklarla karşılaşacak. Bu konudaki kilit ismin ise Seda olması bekleniyor. Geçtiğimiz bölümde Seda'nın Yekta'nın tavırlarından ve kurduğu oyunlardan rahatsız olduğunu gördük. Seda Yekta ile ilgili birçok gerçeği biliyor. Engin'i kaçırma planını yapanın Yekta olduğunu, sahte diplomayla avukatlık yaptığını biliyor ve Seda'nın bu konuda Yekta'yı zora sokacak hamleler yapması bekleniyor. Eğer Yekta'nın sahte avukat olduğu ifşa olursa dengeler tamamen değişecek. Fakat Seda şimdilik Merdan'dan korktuğu için ve Zafer'in cesedini Yekta'dan öğrenebilmek için sesini çıkarmıyor. Ancak sürpriz hamleler mutlaka gelecek ve Seda'nın saf değiştireceği, hatta Pars'la yakınlaşacağı sahneler de olacak. Öte yandan bir başka sürpriz senaryo ise Yekta ve Merdan'la ilgili. Geçtiğimiz bölümde Merdan'ın Yekta'ya, Yekta'nın da Merdan'a karışmadığını, birbirlerini eskiden beri tanıdığını öğrendik. Fakat işin içinde kirli mevzular var. Önceki videomuzda uyuşturucu çetesi senaryosunun yavaştan başlayacağını söylemiştik. İşte bu konuda Merdan ve Yekta'nın da bu işlerin içinde olduğu senaryolar izleyebiliriz. Hatta Seda bu konuda Yekta ve Merdan'dan şüphelenmişti ve Yekta'ya kim bilir nasıl kirli bir ilişkiniz var diyerek ilerleyen bölümler için ince bir spoiler verdi. Yeni bölümlerde yaşanacak bazı önemli olaylar heyecan seviyesini iyice yükseltecek. Zümrüt'ün hamileliği ve çocuğun Osman'dan olduğu gerçeği ortaya çıkınca Ziver'in bela saçacak olması, Pars ve Seda arasındaki kıvılcımın giderek artacak olması, Zafer'in ölümünün çiçekçi kadın vasıtasıyla ortaya çıkacak olması, uyuşturucu çetesi senaryosu ve Merdan'ın kritik hamleleri. Tüm bu konular yavaş yavaş işlenmeye başlayacak ve heyecan seviyesi giderek artacak. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Kaçırmamak ve anında izlemek için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.